Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz yumuşacık pamuk gibi. Öncelikle içinin dokusunu ve yumuşaklığını görüyorsunuz. Göstermek istiyorum öncelikle. Bu tarifim çocuklarınız için yapabileceğiniz, beslenme çantalarına bırakabileceğiniz çok lezzetli, çocukların da severek tüketeceği şahane bir balıklı poğaçanın tarifini vereceğim. Bu nefis poğaçaları nasıl yaptım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımın içine bir adet yumurtanın sadece akını aldım. Üzerine sıcağa yakın ısıtılmış ılık süt ekledim. 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 paket mayayı ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Sarısını da üzeri için ayırıyorum yumurtanın. 1 yemek kaşığı dolusu oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağını da ekliyorum. Dilerseniz eritip de ekleyebilirsiniz karışıma. Sütün ılıklığıyla zaten tereyağı da eriyecektir. Güzelce karıştıralım. Ununu ekliyorum dikkatli bir şekilde. Önce 3 su bardağı unu ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Önce bir kaşık yardımıyla toparlayalım hamuru. Yarım su bardağı daha un ekledim. Toplamda 3,5 su bardağı un ekledim. Unu çok kontrollü bir şekilde ekleyelim. 3 su bardağı undan sonrasını dikkatli ekleyelim. Çünkü çok yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edelim. Hamuru yoğurdum. Görüyorsunuz. Kıvamını göstermek istiyorum. Çok yapışkan bir hamur. Arada elinizi yağlayarak yoğurabilirsiniz. Hamur ne kadar yumuşak olursa poğaçalar da o kadar yumuşak olur. Yarım saat içinde üzerini kapattım ve mayalandı. Yarım saat sürdü mayalanması. Ilık bir ortamda mayalandı. Şimdi elimi yağlıyorum ve hamuru çıkarıyorum. Tezgahı da biraz yağladım. Güzelce hamuru yoğuralım. Maya kokmasın diye. 2 parçaya böldüm hamuru. Elimi yine yağladım çünkü çok yapışkan bir hamur. Gösterdiğim şekilde yarım santim kalınlığında açıyorum. Ne çok fazla ne de çok kalın olmayacak şekilde. Kenarlarını düzeltelim. Dörde bölelim. Ben içine yağlı beyaz peynir kullanıyorum. Dilerseniz kıyma da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çocuklarınızın beslenme çantası için hem zevkle neşeyle tüketirler hem de doyurucu ve besleyici bir beslenme olur. Gösterdiğim şekilde üçgen bir şekilde kapattım. Dilerseniz maydanoz da doğrayabilirsiniz içine. Bizim çocuklar maydanozu sevmedikleri için istemiyorlar. İçinde maydanoz olunca yemiyorlar. Gösterdiğim şekilde
Kapatalım. Yapımı gayet kolay, görüyorsunuz. Bir bıçakla gösterdiğim şekilde keselim. Hafif bir kesik atalım ucuna. Ağız bölümünü yapmış olduk. Şimdi isterseniz damla çikolata, isterseniz de küçük bir zeytin parçasıyla gözlerini yapabilirsiniz. Çocuklarınız bu tarife gerçekten bayılacak, emin olabilirsiniz. Şimdi yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine belirli aralıklarla yerleştirelim. Kabarma payı da bırakalım. Diğer hamurları da aynı şekilde açalım. Ben balıklı poğaça tarifine kanalımı ilk açtığım yıllarda yapmıştım. O videom altlarda kaldı. Çok da beğenildi. Şimdi tekrar yapmak istedim. Çünkü evimizde küçük çocuklar var, misafirlerim var. Onlar için yapıyorum. Eğer çocuklarınız iştahsızsa gerçekten hem de severek tüketiyorlar. Evet, bu şekilde pratik yapabilirsiniz. Fırınınızda önceden çalıştırabilirsiniz. Şeklini vermeye başlamadan önce fırınınızı da çalıştırabilirsiniz. 180 derecede ısıtabilirsiniz. Biraz da bu şekilde salamura peynir kullanıyorum. Sıcağı görünce hemen eriyen peynirler bunlar. Kapatalım. İlk yaptığınızda belki biraz zorlanabilirsiniz ama sonra pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Önce üçgen yapıyorsunuz. Sonra üçgenin uçlarını birleştiriyorsunuz. Evet. Yine ağızlarına hafif kesik atalım. Uçlarına. Orası ağız bölümü oluyor. Dediğim gibi eğer damla çikolata yoksa zeytinle yapabilirsiniz. Zeytin yoksa damla çikolatayla yapabilirsiniz. Hangisi varsa maksat orada göz olsun. Şimdi yumurta sarısını bütün balıklarımızın üzerine sürelim. Çok sevimli oldular. Gerçekten harika oldular. Ve yumuşacık, pamuk gibi, o kadar güzel yumuşak, o kadar lezzetli ki ben hamuruna tuz katmadım. Peynirli yaptığım için. Siz dilerseniz tuz da ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar. Ben peynirli yapınca tuz kullanmıyorum. Şimdi balığın pulları görüntüsünü vermek için de üzerine kavrulmuş susam ekliyorum. Evet, tamamdır artık. Şimdi tepsimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika içinde pişecektir. Ama kontrol edelim. Her fırının pişirme süresi farklılık gösterebilir. Üzeri bu şekilde kızarana kadar pişiriyoruz. Görüntüyü de görüyorsunuz. Misler gibi yumuşacık pamuk poğaçalar oldular. Sadece çocuklar için değil, kendiniz için de böyle değişik yapabilirsiniz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis yapabilirsiniz. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz.
Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.